Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Biliyorsunuz kardeşler, 2 aya yaklaşık neredeyse peygamberlerin kıssasını anlatmaya başlamıştık. Ve en son Allah Azze ve Celle Ramazan'ın son haftasında bizlere Adem Aleyhisselam'ın kıssasına devam etmeyi nasip etmişti. Bu arada Allah Azze ve Celle'den temennim hepimiz için, hem benim için hem sizler için Ramazan'da yapmış olduğumuz amelleri kabul etmesidir. Bizleri Ramazan'dan günahları affedilmiş olarak çıkanlardan eylemesidir. Netice olarak hatırlarsanız eğer, ben yine bir hatırlatma yapayım. Son dersimizde demiştik ki Allah Azze ve Celle şeytana ve orada bulunan bütün meleklere istisnasız Adem Aleyhisselam'a secde etmelerini emretti. Ve demiştik bu secdenin bir takım hikmetleri var. Yani Allah Azze ve Celle durduk yere meleklere Adem'e secde edin demedi. Bununla beraber Allah Azze ve Celle 2 şey istedi. Birincisi, Allah istedi ki Adem'in şerefini göstersin meleklere. Yani Adem'in meleklerden daha üstün olduğunu bir peygamber olarak bunu göstermek istedi. İkincisi ise dedi ki Allah şeytanın pisliğini ortaya çıkarmak istedi. Ve burada şunu anlatmıştık bu dersimizde özellikle. Demiştik ki kardeşler dikkat edin. Bir insan başka insanlar tarafından beğenilmek istemesi, bir insanın yaptığı amellerin başkaları tarafından takdir edilmesini istemesi, bu gayet normal bir şeydir. Yani bunun riyayla da bir alakası yoktur. Çünkü insan, madem insanız, hepimiz isteriz ki yaptığımız amellerimiz takdir edilsin. Hatta bu konuda size bir peygamberi de örnek vermiştim. İbrahim Aleyhisselam'ı örnek verdim. Dedim ki İbrahim Aleyhisselam tevhidin imamıdır. Hatta ona Halil denmesinin sebebi, çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın kalbinde Allah'tan başka hiç kimseye yer olmadığı için Allah Azze ve Celle onu kendisine Halil edilmiştir, dost edilmiştir. Bu İbrahim Aleyhisselam bile diyor ki Allah'a وَجَعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ Bana başka insanların arasında güzel anılmayı nasip eyle. Yani İbrahim Aleyhisselam bile yaptıklarının boşa gitmesini istemiyor. İnsanların onu güzel anmasını istiyor. Şimdi tevhid önderi olan bir peygamber bunu talep etmişse, benim senin bunu talep etmem her daim normal olan bir şey. Fakat burada problem şu, insanların bizi sevmesi, insanların bizi beğenmesine nasıl ulaşacağız? Soru. Önümüzde 2 seçenek var. Ya bunu riya yoluyla yapacağız, olmadığımız gibi görüneceğiz, yaptığımız amelleri insanlara duyuracağız, hatta yapamadıklarımızı da yapmış gibi insanlara kendimizi göstereceğiz. Dedi ki bunun yolu hüsrandır. Hatta buna bir takım örnekler de verdik. Bu kesinlikle ne Allah'ın ne de insanların rızasını kazanmanın yolu değildir. İkincisi ise dedi ki Allah'a razı edeceğiz. Kalpler Allah'ın elinde. Allah bir insanı sevdi mi? Bir insanın kalbinden razı oldu mu? Yeryüzündeki bütün insanları onlar razı eder zaten. Bunda da İmam Müslim'in Ebu Hureyre'den rivayet ettiği bir hadisi size aktarmıştım. Demiştim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor, Allah bir kulu sevdiğinde Cibril'i çağırır. Ey Cibril der, ben falanı seviyorum, sen de onu sev. Cibril gider, gök elinin arasından nida eder. Ey melekler der, Allah falancayı seviyor, ben de falancayı seviyorum, siz de falancayı sevin diye. Ve yeryüzünde o insan için kabul kılınır. Yani insanların kalbinde o insana karşı bir teveccüh, o insana karşı bir sevgi kılınır. Ama tam tersini de söylemiştik hadiste. Allah birine buğz etti mi, Cibril'i yanına çağırır. Ey Cibril der, ben falan kese buğz ediyorum. Sen de ona buğz et. Ve Cibril sema ehlini toplar, Allah falan kese buğz ediyormuş, siz de falan kese buğz edin der. Ve yeryüzündeki insanların kalbine o insanın buğzu yerleştirilir. Ve hatırlarsanız kardeşler demiştim ki riya Allah Azze ve Celle'nin en nefret ettiği, en çok buğz ettiği, dünyada ve ahirette sahibinden yüz çevirdiği amellerden bir tanesidir. Öyleyse asla riya insanların yanında kabul görmenin yollarından bir tanesi değildir. Bilakis riya hem dünyanın hem de ahiretin hüsranıdır. İkincisi ise demiştik Allah melekleri Adem Aleyhisselam'a secde ettirmekle şeytanın içindeki pisliği, şeytanın içindeki ikiyüzlülüğü ortaya çıkardı. Ve şunu söylemiştik, kim Allah Azze ve Celle sıdk ile muamele etmezse, kim Allah'ı ve müminleri aldatmaya kalkarsa, muhakkak günün birinde Allah Azze ve Celle onun hakikatini ortaya çıkaracaktır. Ve bundan kaçış yolu da yoktur.
Ve buna örnek olarak da, hani konumuz uzundu, ben hatırlatma adına söylüyorum. İmam Bukhari ve Müslüm'ün Sehl ibn Sa'd Sa'idi'den bize rivayet ettiği bir adamın kıssasını size anlattım. Allah Resulü bir savaşta dedi ki, kim cehennem ehlinden olan bir adama bakmak istiyorsa ama şu adama baksın. Bu sahabelere çok ağır geldi. Niye? Çünkü Allah Resulü'nün işaret ettiği adam, kavmi içinde en çok hizmet eden, en güzel savaşan, en önde olan bir adamdı. İnsanlar buna bir türlü şey yapamadılar, anlam veremediler. İçimizde en iyimiz, savaş konusunda en cesurumuz nasıl cehennemlik olabilir dediler. Bir tane sahabe dedi ki ben bunu takip edeceğim. Takip etti ve o adam savaşın ortasında bir yara aldı. Daha sonra o yaranın acısına dayanamadığı için kılıcını karnına dayadı ve kendi kendini öldürdü. O sahabe peygamberimize geldi ve dedi ki şahitlik ederim ki sen Allah'ın Resulüsün. Niye? Sen demiştin ya Allah'ın Resulü kim cehennem ehlinden birine bakmak istiyorsa falanca adama baksın. Ben onu takip ettim, onun durumu şöyledir diye. Bakın kardeşler bu adam sahabenin yanında kabul görmüş bir adamdı. Sahabe onu kahraman zannediyordu. Sahabe onu çok hizmetkar, çok fedakar, çok dava adamı bir insan olarak zannediyordu. Fakat Allah Azze ve Celle buna razı olmadı. O Allah'a sıdk ile kulluk etmedi. İkiyüzlülük yaptı. Riyakarlık yaptı. Olmadığı gibi göründü. Son anında, ölüm anında Allah Azze ve Celle onun gerçek yüzünü insanlara göstermiş oldu. Öyleyse Allah bazen gökyüzünden belalar indirir. Bazen musibetler gönderir. Bazen ise şer'i olaraktan bir emirle Müslümanları mükellef kılar ve Allah Azze ve Celle'nin burada hedeflediği bir hikmet vardır. O da yalancı olanlarla doğru olanlar, ihlaslı olanlarla riyakar olanlar birbirlerinden ayrılsınlar diye. Onun için hatta şöyle bir şey söylemiştim size. Aramızdan dökülenler olabiliyor, aramızdan İslam dinini terk edenler olabiliyor, aramızdan Müslümanlara ve davasına hainlik yapanlar olabiliyor. Bunlar bizi üzmemelidir. Niye? Çünkü bunlar Allah Azze ve Celle'nin bir toplumu sevdiğinin ve o toplumu temizlemek istediğinin alametidir. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle'ye daha ziyade hamd etmek gerekir. Elbette insan İslam'dan irtidat eden, davayı terk eden insanlara üzülür. Çünkü beraber yemişsin, içmişsin, omuz omuza vermişsin. Aranızda bir hukuk oluşmuş nihayetinde. Fakat ne olursa olsun, eğer davanın içerisinde davayı hak etmeyenler varsa, sadık olmayan insanlar varsa Allah Azze ve Celle elbette ki bunları temizleyecek. Çünkü Allah Azze ve Celle adildir ve adalet sıfatıyla insanlara muamele ediyor. Bugün ise geçen dersimizi kısaca özetledikten sonra son dersi şunu anlatacağız inşallah. Şeytan Allah Azze ve Celle'ye ne dedi peki bunun karşılığında? Yani geçen dersimizde şunu anlatmıştık. Demiştik ki Allah Azze ve Celle şeytana secde et dedi, şeytan secde etmedi. Allah Azze ve Celle ona dedi ki مَنْ مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ Ben sana emrettiğim halde seni secde etmekten alıkoyan şey nedir ey iblis dedi. O da Allah Azze ve Celle dedi ki خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِينٍ Sen beni topraktan yarattın, beni ateşten yarattın. Onu ise topraktan yarattın. Yani iblis Allah Azze ve Celle diyor ki ben Adem'den daha üstünüm. Ben ateşim, o ise topraktır. Öyleyse ben ona secde etmem. Tabi Allah Azze ve Celle bunun karşılığında şeytana çok kızdı, gazaba geldi ve şeytana dedi ki قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا Oradan çık, sen orada büyüklenme hakkına sahip değilsin. Yani sen nasıl benim huzurumda, benim karşımda bana tekebbür ediyorsun dedi. Bunun karşılığında şeytan Allah Azze ve Celle dedi ki قَالَ رَبِّ اَنْزِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Ya Rabbi dedi bana müddet ver. Kıyamet gününe kadar, insanların dirileceği güne kadar bana bir müddet ver. O güne kadar ben yeryüzünde kalayım dedi. Allah Azze ve Celle dedi ki قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْزَرِينَ Muhakkak ki sen kendisine müddet verilenlerdensin. Bakın kardeşler burada şeytan Allah Azze ve Celle'ye ne diyor? Yani asıl bizi ilgilendiren konu artık burası. Şeytan-ı la'in bu konuşmanın akabinde Allah Azze ve Celle diyor ki قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ Ya Rabbi sen nasıl beni saptırdıysan, nasıl beni bu cennetinden kovduysan ben de senin dosdoğru yolunda oturacağım. Yani şeytan kendini ne olarak isimlendiriyor? Yol kesici olaraktan. İnsanlara için var olan bütün yolların başına oturacağım diyor şeytan. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ
Sonra onlara sağlarından geleceksin. Sonra onlara sollarından geleceksin. Sonra onlara önlerinden geleceksin. Sonra onlara arkalarından geleceksin ve sen onların birçoğunu şükredenlerden bulamayacaksın. Yani ben öyle bir onlarla uğraşacağım ki, öyle bir onların yollarına tuzaklar kuracağım ki insanoğlunun, sen o insanların çoğunu sana hakkıyla kulluk yapanlardan göremeyeceksin. Başka bir ayet-i kerimede şeytan Allah Azze ve Celle şöyle dedi. قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ Ya Rabbi dedi, sen nasıl beni saptırdın, ben de yeryüzünde onlara süsleyeceğim. Yani onları bir harama düşürmek istediğim zaman direkt gel haramı işle demeyeceğim. O haramı süsleyeceğim de süsleyeceğim, kılıfa sokacağım da kılıfa sokacağım. Ondan sonra o insanları o harama davet edeceğim ve ben onları saptıracağım. Başka bir ayette Allah Azze ve Celle dedi ki لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ اِلَّا قَلِيلًا Ben o Adem'in zürriyetine nasıl ki normalde yani binek hayvanlarını kontrol altına almak için biliyorsunuz onların çenelerine veyahut da ağızlarına bir şey takarlar. İp gibi bir şey takarlar. O ipi elinde bulunduran aynı zamanda şeyi de elinde bulunduruyor demektir. O hayvanı da elinde bulunduruyor demektir. Şeytan da bu kelimeyi kullanıyor. لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ اِلَّا قَلِيلًا Onların azı müstesna Allah'ım, ben onların böyle kancayı takacağım onlara, onları kendi boyunduruğum altına alacağım diyor şeytan. Şimdi burada kardeşler, Allah Azze ve Celle bu kıssayı bitirdikten sonra şeytan Allah'a bunları söyledi, tamam. Peki Allah biz insanlara bu olaya nasıl bakmamızı istiyor? Yani Adem Aleyhisselam'la şeytan arasındaki mesele, daha sonra Allah'la şeytan arasındaki bir diyaloğa insanoğlunun nasıl bakmasını istiyor Allah Azze ve Celle? Şimdi size onu anlatacağım. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bu kıssayı anlattıktan sonra bu olayı düşmanlık bazında ele alıyor. Ve insanoğluna bu olayı bu şekilde öğretiyor. Ayet-i Kerime'de diyor ki اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُب۪ينٌ Muhakkak ki şeytan sizin apaçık bir düşmanınızdır. Muhakkak ki şeytan sizin apaçık bir düşmanınızdır. Bunu bütün insanlara söylediği gibi, bunu Adem Aleyhisselam'ı cennete koyduğu gibi Adem Aleyhisselam'a da söylüyor. قُلْنَا يَا آدَمُ اِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى Dedik ki ey Adem, bak bu var ya bu şeytan, senin ve senin eşinin en büyük düşmanı budur. Sakın ha dikkat edin, sizi cennetten çıkarmasın bu. Başka bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle insanların bu uyarıyı anlamadıklarını düşünerekten şöyle söylüyor. Diyor ki اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَزُرِّيَّتَهُ اَوْلِيَاءَ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ Onu ve onun dostlarını size düşman olmalarına rağmen kendinize dost mu ediniyorsunuz diyor Allah Azze ve Celle. Yani insanoğlu, bakın kardeşler şuraya dikkat edin. Normalde düşman sahibi bir insan, mesela özellikle doğrular bu söylediğimi daha iyi anlayacaklardır. Bir yerde bir kan davası varsa veya birilerini insan kendine hasım edinmişse bu düşmanlığın birinci adımı dikkattir. Yani gafil olan adam avlanır. Bir adam düşman sahibi ise mutlaka dikkatli olmak zorundadır. Sürekli aman nereden bana bela gelecek, nereden kurşun gelecek, nereden musibet gelecek diye teyakkuz halinde olması lazım. Bir insan hem düşman sahibi ise ve düşmanı da ciddi anlamda kuvvetliyse, buna rağmen insan gaflet halindeyse o insanın avlanması ve vurulması şey değildir. Yani yadırganacak veyahut da böyle çok acayip görülecek bir şey değildir. Allah Azze ve Celle de insanın böyle olmasını istiyor. Ey insan diyor, bak ben ki Allah'ım, benim yanımda her şey küçüktür, hiçbir şey büyük değildir. Ben şeytanın sana apaçık bir düşman olduğunu söylüyorum. Madem şeytan senin düşmanındır, hatta Araf suresinde Allah olayın başka bir boyutunu bize anlatıyor. Diyor ki, اِنَّهُ يَرَاكُمْ O sizi görür. Şeytan sizi görür. Peki nasıl bizi görür? مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ Sizin onları görmediğiniz yerden sizi görürler. Yani bu öyle bir düşmandır ki şimdi görülen, yeni bilinen düşmana karşı tedbirini alabilirsin. Fakat şeytan öyle bir düşmandır ki sen onu göremiyorsun. Nereden sana yaklaşacağını bilemiyorsun. Öyleyse diyor Allah Azze ve Celle, senin daha fazla dikkatli olman lazım. Daha fazla sürekli teyakkuz halinde olman lazım ki bu şeytandan sana gelen musibetlerden, bu şeytandan sana gelen belalardan ve afetlerden kendi nefsini koruyabilesin. Peki kardeşler, burada şu soruyu sormak lazım. Allah Azze ve Celle bizim dikkatimizi bu şeye çekti. Elhamdülillah. Allah Azze ve Celle bizim dikkatimizi bu olaya çekti.
Peki şeytanın düşmanlığında insan üzerinde kazanmış olduğu başarının oranı nedir? Bu soruyu sormak lazım. Bu sefer Allah bize bunu anlattı Kur'an-ı Kerim'de. Yani onun bize düşman olduğunu söyledi. Düşman olduğu halde ona karşı gafil olanlar, onu görmemezlikten gelenler var. Allah Azze ve Celle bunlara karşı taacibini de dile getirdi. Siz nasıl o size düşman olmasına rağmen onu ve onun dostlarını kendinize dost edinebilirsiniz diye Allah Azze ve Celle insanları uyardı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette Allah ve Resulü bize şeytanın bu düşmanlıktan elde ettiği başarıyı anlatıyor. Bakın kardeşler şu ayet-i kerimeye dikkatli dinleyin. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Kasam olsun ki diyor Allah, yemin eden Allah, şeytan onlar hakkındaki zannını doğruladı. Şeytan insan hakkındaki zannı neydi? Çoğunu saptıracaksın, çoğuna süsleyeceksin, çoğunu ayağını kaydıracaksın, çoğunu kendi boyunduruğun altına alacaksın. Şeytan böyle zannediyordu. Peki şeytanın bu zannı gerçekleşti mi? İşte Allah Azze ve Celle şeytanın zannını tasdik ediyor. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ. Şeytan muhakkak ki onlar aleyhindeki zannını tasdik etti. فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Müminlerden çok azı müstesna, kalan insanlığın hepsi şeytana tabi oldular diyor Allah Azze ve Celle. Müminlerden bir fırka, bir topluluk müstesna, kalan insanların hemen hepsi şeytana tabi oldular diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, İmam Bukhari ile Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste, kıyamet gününde şeytanın başarısını bize anlatıyor. Ne elde etmiş şeytan? Allah Azze ve Celle diyor kıyamet gününde Adem Aleyhisselam'a der ki, Ya Adem'u akhric ba'sen nar. Ey Adem, ateşin topluluğunu çıkar. Niye bu işi Allah Azze ve Celle Adem'e veriyor? Çünkü kardeşler Adem insanlığın babasıdır. Allah Azze ve Celle ona diyor ki şu gördüğün bütün insanlar arasında ateş ehli olanları çıkar ey Adem. Adem Aleyhisselam sordu. Dedi ki وَاللّٰهَ بَعْسُنَّارِ يَا رَبْ. Ateşin ehli kimdir? Ateşe çıkarmam gereken insanlar kimdir? Bana bir söyle. Allah Azze ve Celle dedi ki Adem Aleyhisselam'a her 1000 tane insandan 999 tanesini çıkar ey Adem. İşte bu şeytanın Allah'a verdiği sözde elde etmiş olduğu başarıdır. Her 1000 tane insandan 999 tanesini ateşe gönderdi şeytan. Ve Peygamber diyor işte o an, yani Allah Azze ve Celle'nin bu sözü söylediği an, bebeklerin yaşlandığı, hamile kadınların çocuklarını düşürdüğü, emzikli annelerin çocuklarını terk ettiği ve insanlar sarhoş olmadığı halde dışarıdan bakıldığı zaman sarhoş gibi görüldükleri andır. İşte bu an her 1000 kişiden 999 tanesini çıkar. Öyleyse bak ey kardeşim, sana şunu söyleyebilirim. O 999 taneden bir tanesi de sen olabilirsin. Yani senin veya benim Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmamız ve cennete gitmemizin oranı 1/1000'dir. Yani her 1000 tane insandan bir tanesi Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanacak ve cennete gidecektir. Peki o 999 tanesini cehenneme kim götürdü kardeşler? Şeytan. Çünkü kıyamet günü cehennemin kapısında duracak ve insanlara diyecek وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Benim sizin üzerinde bir gücüm, bir kuvvetim yoktu. Sadece sizi davet ettim, gelin dedim, siz de bana icabet ettiniz. Birini kınayacaksanız beni kınamayın. Kendi nefislerinizi kınayın diye şeytan insanların onun davetine icabet ettikleri için cehenneme girdiklerini insanoğluna tekrardan hatırlatacak. Öyleyse bakın dikkatli olmak lazım. Hatta size burada kardeşler, Mısırlı alimlerden bir tanesinin sözünü söyleyeceğim. Yani beni çok etkilemişti. Umuyorum inşallah sizlerin de imanını arttırır, sizleri de etkiler. Mısır'da Rıfai Surur diye bir alim var, eski alimlerden bir tanesi. Şeytanla ilgili bir kitabı var. Yani ismini hatırlamıyorum. Yani bir daha önceki süreçte cezaevinde okuduğum bir kitaptı. Orada şöyle bir şey söylüyor. Hitap ederken kitabı okuyana, unutma ki ey falanca diyor, sen şu anda isminle, babanın isminle, bütün künyenle şeytanın elinde hedef halindesin. Yani senin öyle bir düşmanın var ki, misal örnek veriyorum, diyor ki işte Hacı oğlu Halis, falanca oğlu falanca bunu ne kadar saptırabildin? Yani şöyle bir şey yok ha, bütün insanları saptırıyorum, arada şu şahıs ne kadar saptı? Şeytanın böyle bir derdi yok. Şeytan diyor ki senin adını anaraktan bunu söylüyor.
Falanca oğlu falancayı bugün ne kadar saptırdınız? Falanca oğlu falancayı bugün Allah'ın dininden ne kadar uzaklaştırdınız? Falanca oğlu falancaya Allah bugün ne kadar gazaba geldi, ne kadar kızdı, ne kadar rahmetinden uzaklaştırdı diye şeytan kendi dostlarına bunu soruyor. Düşünün bizim böyle bir düşmanımız var. Ve bizim gibi 1000 tane insandan 999 tanesini saptırmış ve biz ismimizle ve cismimizle o düşmanın önünde hedef halindeyiz. Öyleyse kardeşler hepimizin çok fazla dikkatli olmamız lazım. Size burada şöyle bir soru sorayım inşallah. Belki aklınıza gelir, ben sorayım, ben cevap vereyim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle bize şeytanı anlatırken diyor ki اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. Muhakkak ki şeytanın tuzağı zayıftır. Şimdi buraya kadar anlattıklarımla şu an okumuş olduğum ayet çelişiyor gibi görünebilir. Yani madem şeytanın tuzağı bu kadar zayıftır, o zaman bu şeytan nasıl 1000 tane insandan 999 tanesini saptırabiliyor? Burası biraz ilginç geliyor. Sebebi şudur kardeşler, çünkü insanlar şeytanla mücadele ederken nasıl mücadele edeceklerinin yolunu vahiyden alırlarsa şeytanın tuzakları muhakkak ki zayıftır. Fakat insanlar şeytanlara karşı vahiyden yüz çevirirse o zaman işte şeytanın tuzağı çok çetindir, çok şiddetlidir. Allah içine düşene yardımcı olsun. Bakın Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ı, şeytanı, Havva annemizi gökyüzünden kovduğunda cennetten قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا oradan hepiniz beraber aşağıya inin dediğinde Kur'an-ı Kerim'de 2 yerde 2 tane ayet indirdi. Yani onları yeryüzüne indirirken tamam nasıl kurtulacaklar, nasıl Allah'ı razı edecekler bunun yolunu da gösterdi. Biri Bakara suresinde. Allah Azze ve Celle dedi ki فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Siz yeryüzüne inin, benden size bir hidayet gelecek. Yani kitap göndereceğim, rasuller göndereceğim, benden size bir hidayet gelecek. Kim benim hidayetime tabi olursa فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Onlara korku da yoktur, onlara hüzün de yoktur. Yani geride bıraktıkları amellere dair bir korkuları söz konusu değildir. Yani acaba bu ameller kabul oldu mu olmadı mı? Allah Azze ve Celle onları kabul etmiştir. Onlara bir hüzün de yoktur. Yani yarın acaba Allah bize ne yapacak? Cennette, cehennemde Allah bize ne yapacak? Böyle bir hüzne de sahip değildirler. Bir de Taha suresinde diyor Allah Azze ve Celle فَاِنَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْقَى. Benden size bir hidayet gelecek. Sizi yeryüzüne gönderdiğinde sizi yeryüzünde başıboş bırakmayacağım. Size bir hidayet indireceğim. Kim o hidayete tabi olursa ona delalet de yoktur, ona şakavet de yoktur diyor Allah Azze ve Celle. Yani sapıtmayacak da, şakî de olmayacak, cehennemliklerden de olmayacak diyor Allah Azze ve Celle. Öyleyse kardeşler, madem şeytan bizim düşmanımızdır, madem başarı oranı çok yüksektir, peki biz bu düşmanla mücadeleyi nereden öğreneceğiz, nasıl öğreneceğiz? Bununla mücadeleyi bizim öğrenebileceğimiz tek bir kaynak vardır, o da vahiydir. Kim şeytanla nasıl mücadele edeceğini vahiyden öğrenirse, şüphesiz ki şeytanın tuzakları zayıftır, hiç endişe etmeye gerek yoktur. Kim de şeytanın tuzaklarına karşı vahiyden değil de başka yollardan kendisine çözüm ararsa, vay o adamın haline. Size bununla ilgili çok basit bir örnek vereyim, hani konunun ehemmiyetini anlamanız için. Mesela bir Müslüman vesvese hastalığına düşüyor. Vesvese, biliyorsunuz vesvese şeytandandır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bize şeytanı tanıtırken onun en bariz vasfını vesvese olarak bize tanıtıyor. Vesvese nedir biliyor musunuz kardeşler? Vesveseyi Allah Azze ve Celle Nas suresinde bize anlatıyor. Yani Nas suresini şöyle bir okuyun. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ. Bu duyduğunuz son ses var ya, مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِ. Bu sesi, işte vesvese böyle bir şeydir. Yani Allah Azze ve Celle ayetlerin sonuna öyle bir mutabık ses koymuştur ki sanki şeytanın vesvesesini bize resmediyordur. Vesvese, insanın beyninden sürekli düşünce üretilmesidir. Yani sürekli şeytan insana bir şeyler üretiyor, sürekli bir düşünce geliyor insanın aklına. İki tip insan vardır. Bir tane insan vahye gider. Der ki ben vesvese hastalığına yakalandım, ben bu problemimi nasıl çözeceğim diye bir hocaya gider, bir alime gider, bir kitap okur, fark etmez. Alimler ona der ki, ister yazılı ister sözlü,
şeytanın vesvesesi çok zayıftır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunun yolunu öğretmiştir. Nedir? Şeytan bir konuda bir düşünceyle seni tahakküm altına aldığı zaman bunun iki tane yolu var. Bir, o düşünceyi terk edeceksin. Mesela diyelim ki adam hanımıyla alakalı problem yaşıyor. Yani mesela çok var böyle insanlar. Şeytan bir damarını yakalamış adamın. Ondan sonra hanımıyla alakalı sürekli adama vesvese veriyor. Yani kendi hanımının namusundan adam endişe ediyor. Tabi bu çekilme, yani hayat içerisinde bu çekilebilecek bir şey değildir. Misal, şeytan sürekli bu damarı yakaladı, buradan bir şeyler veriyor adamın kafasına. Adam perişan. Ne yediğinden lezzet alıyor, ne içtiğinden lezzet alıyor, ne yaptığından lezzet alıyor. Örnek. 2, sıra adam namaza durdu, Allahu Ekber dedi, şeytan geliyor yandan. 3 rekat kıldı. Tamam diyor, bari 4'e tamamlayayım. Ya 4 kıldıysan, adam tamam diyor, o zaman bir secde secdesi yapar. Böyle namaz mı olur? 3 mü kıldın, 4 mü kıldın olmuyor. Hadi namazı böl, bir daha tekrar başla falan. Veya adam abdest alıyor, örnek veriyorum, elini yıkadı. Yani böyle insanlar var ya, bilmiyorum gördünüz mü, ben bir tanesini biliyorum. Yani bir komşumuz vardı, abla, 1 saat, 1,5 saat, 2 saat banyoda abdest alıyordu. Eskiden bizim doğuda kazanlar vardı. Su çok kesildiği için insanlar banyolara kazan koyardı. Bir de tabii elektriği kaçak kullandıkları için kazanlar da elektrikli oluyor. Hani kazanın suyu doldurup elektriğe takıyorlar, hazır sıcak su. Yani doğu usulü şofer diyelim. Kadın bir kazan suyla abdest alıyor kardeşler. Bir kazan suyla. Nihayetinde aradan yıllar geçti. Ben bir ara memlekete gittiğimde işte o abla bizdeydi. Annene sordum. Dedim ya bu ablanın o problemi ne oldu? Annem dedi ki namazı terk etti. Yani artık en son hayat çekilmez hale gelince 3 saat 5 saat abdest mi alınır? Yarım gün banyoda mı kalınır? Yani mümkün değil. En son namazı terk etti. Şimdi vesvese böyle bir şey. Veya diyelim ki mesela siz bir İslam toplumunun içerisinde yaşıyorsunuz. Örnek veriyorum. Şimdi İslam toplumunun içerisinde olmak insani bir ihtiyaç. Yani siz Müslüman olsanız da, Müslüman olmasanız da insan olmanız hasebiyle sizin dilinizden anlayan bir toplumun içinde yaşamanız lazım. Bir toplumun içinde yaşamanın yolu ise güvendir. Yani güven olmadan, insanların elinden, dilinden emin olmadan o insanlarla beraber nasıl yaşayacaksınız? Mümkün değil. Şeytan şimdi buradan yaklaşıyor. Sürekli insanların üçkağıtçı olduğuna dair, sürekli insanların insanları aldattığına dair adamın aklına vesvese getiriyor. Şimdi kardeşler, bu altından kalkılabilecek bir şey değildir. Yani bir tarafta bir grupla berabersiniz, onların içinde yaşıyorsunuz, siz onlara fedakarlık yapıyorsunuz, onlar size bir şeyler yapıyorlar, öbür taraftan onlardan gelecek hiçbir musibete karşı da emniyet içerisinde değilsiniz. Şimdi diyelim adam böyle bir hastalığa yakalandı, önünde 2 tane yol var. Bir aleme gidecek, bir kitap okuyacak, emin olun işin çözümü o kadar kolay ki inneke de şeytan ikâne daifa. Şeytanın tuzağı basittir. Ona diyecek ki bak Peygamber bize bu yolu öğretti. 1, o düşüncelerini terk edeceksin. Hani sahabenin bir tanesi Peygamberimize geliyor diyorlar Allah'ın Resulü. Biz bazen öyle şeyler düşünüyoruz ki yanlış kömür olmayı umut ediyoruz. Aklımıza öyle kötü şeyler geliyor ki Allah hakkında, itikat hakkında vesveseler, keşke diyoruz yanıp kül olaydık da böyle şeyler aklımıza gelmeseydi. Peygamberimiz diyor sizden biri böyle bir şey bulduğunda o düşünceyi terk etsin ve şeytanın şerrinden Allah'a sığınsın. Yani şeytan bana diyelim ki bununla alakalı bir vesvese veriyorsa bunu değil de başka bir şey düşüneceğim. Düşünce bulvarını değiştireceğim. Yani o düşünceden başka bir düşünceye geçeceğim. Başka böyle "Euzu billahi mineşşeytanirracim" diyeceğim. Biraz nefsimle mücadele ettikten sonra bunu yeneceğim. Bakın bu bir yoldur. Bu neyin yoludur? Şüphesiz ki benden size bir hidayet gelecek. Kim bu hidayete tabi olursa sapıtmaz diyor Allah. İkinci bir yöntem söylüyorum size, psikoloğa gitmek. Al şimdi başına belayı. Zaten psikoloğun kendisi şeytan. Yani şimdi sen cinli şeytanın şerrinden kime gittin? İyisi şeytana gittin. Tabii iyi olanlarını, İslami olaraktan bu işi yapanlarını tenzih ediyorum. Ben diğerlerini söylüyorum. Şimdi sen diyelim ki cinli şeytan sana musallat oldu. Şimdi biz Nas suresini okurken en sonunda ne diyoruz? قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِنَا مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. İnsi ve cinli şeytanların şeyinden Allah'a sığınırız, vesvesesinden Allah'a sığınırız diye. Şimdi cinli şeytan bize vesveseyi verdi. Bunun çözümü Allah'a yönelmek, Allah'a sığınmak. Sen ne yaptın? Şimdi insi şeytana gittin. Ömrü boyunca günah işlemiş, Allah'a isyan etmiş, para işine atmadığı takla kalmamış bir adamın eline düştün şimdi sen. Bu da şeytanın insan versiyonu. Tamam. Önce sana bir tane ilaç veriyor, zaten ondan sonra iptalsin artık. Yani o depresyon ilacını kullandıktan sonra artık Allah sana akıl fikir versin. Zaten o ilacı tanımlarken bakın dikkat edin. Adamlar diyorlar ki bu ilaç ne iş görüyor? Bu ilaç beynin iptal olmuş bir yönünü
beynin başka bir yönünü biraz daha fazla çalıştıraraktan onun yerine harekete geçiriyor. Yani diyelim senin sağ nokta problem varsa orada başka bir bölümü biraz harekete geçiriyor. Sen o sıkıntını beraberinde unutmuş oluyorsun. Başlıyor sana bir şeyler anlatmaya. Yani ergenlik çağındaki bir çocuk ile ilgili bir problemi işte psikoloğa götürdüler. Psikoloğun tavsiyesi şu, çocuğa eğitici, çok affedersiniz, cinsel içerikli CD'ler izletin. Çocuğa eğitici, cinsel içerikli CD'ler şey yapın. Şimdi biz bu çocuğu şeytanın şerrinden koruyalım diye götürdük başka bir şeytana. O şeytan birinci şeytanın yaptıramadığını yaptırdı. Yani birinci şeytan çocuğun aklına sadece cinsellikle ilgili bir takım sorunlar getiriyordu. Ve çocuğun hayatında bir takım problemler vardı. Fark edilecek düzeyde. Fakat ikinci şeytan diyor ki siz kendiniz çocuğa ortam oluşturun. Çocuk hiç bu işi gizli saklı yapmasın. CD'yi takın şeye, çocuk otursun karşısında. Yalnız sizin kontrolünüzde olsun. Yani çocuk bu. Yani auzubillah. Onun için kardeşler bakın, insan şeytana karşı Allah Azze ve Celle'den gelen hidayete tabi olmazsa, onun oyunlarına karşı başka yollar aramaya kalkarsa, vay o insanın haline. Yani ben cezaevinde özellikle şahit oldum kardeşler. Bu ilaç veriyorlar, işte depresyon ilacı denilen ilaçlar veriyorlar. Emin olun ki aklı başında olan bir Müslüman depresyon ilacı kullanmaz. Zaten onları kullanmak caiz değil. Çünkü aklı örtüyor. Yani içkinin aklı örtüğü gibi, esrarın uyuşturucunun aklı örtüğü gibi bu ilaçlar da insanoğlunun aklını örtüyor. Aklını örtüğü için insan o anda yaşadıklarını unutuyor, içinde bulunduğu ortamın sıkıntılarını hissetmiyor ve buna bağlı olarak da kısmi olarak, nisbi olaraktan rahatlıyor. Onun için dikkatli olmak lazım. Allah Azze ve Celle bize çözüm yollarını göstermişken kesinlikle şeytanların yollarına itibar etmemek lazım. Şimdi burayı anlattıktan sonra kardeşler, yani biraz bunu genel bir anlatım olaraktan kabul edin. Daha sonra Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bize şeytanın yollarını, insanoğlunu nasıl saptırdığını iki üslupla bize çok tafsilatlı bir şekilde anlatıyor zaten. Bunlardan birincisi Allah Azze ve Celle şeytanın insanoğluna yaptıklarını başlıklar halinde insanoğluna öğretiyor. İnşallah Allah ömür verirse, fırsat da verirse bunları tane tane anlatacağım tafsilatlı bir şekilde. Daha önce buna benzer bir ders yapmıştım zaten. Yani o zaman Altınşehir'deki yerimizde mescitte yapmıştım. İnşallah bu dersleri o dersin şerhi gibi kabul edin, tafsilatı gibi kabul edin. Allah Azze ve Celle şeytanın insanoğluna yapacaklarını başlık insanoğluna anlatıyor. Mesela örnek olaraktan Allah Azze ve Celle diyor ki şeytan sizi süsleyerek saptırır. Şeytan size unutturarak saptırır. Şeytan size vaat eder. Yani bir şey olmayan şeyleri vaat ederek sizi kandırır. Şeytan size temenni ettirir. Şeytan size ertelettirir mesela. Şeytan sizi korkutur mesela gibi Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de belli başlıklar vermiş. Bu başlıklar şeytanın insanoğluna yaptıkları. Bununla beraber Allah Azze ve Celle vakalar anlatmış ve bu vakalar üzerinden şeytanın bu başlıkları nasıl hayata geçirdiğini insanoğluna tafsilatlı bir şekilde öğretmiş. Bugün benim size anlatacak bunlardan bir tanesini anlatmaya çalışacağım. O da süsleme. Niye bunu anlatacağım? Süslemeyi özellikle ön tarafa alacağım. Çünkü süsleme tuzağı şeytanın yeryüzünde ilk oynamış olduğu oyundur. Yani Adem Aleyhisselam'la annemizin ayağını kaydırıp onları cennetten kovdurma işini şeytan süsleme yaparaktan yapmıştır. Süsleme nedir kardeşler? Süsleme şudur. Hatırlarsanız konunun başında bir ayet okudum. Şeytan Allah Azze ve Celle'ye şöyle demişti. قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ Rabbim, şeytan Allah'a diyor, Rabbim senin beni saptırdığın gibi ben onlara yeryüzünde süsleyeceğim. Yani seni haram kıldıklarını, senin yapmayın dediklerini ben onlara süsleyeceğim, süslü bir hale getireceğim. Ondan sonra insanları o süslediğim şeye davet edeceğim diye şeytan Allah Azze ve Celle'ye söylemişti. İbn-i Kayyum Rahimahullah İğasetül Lehefan kitabında şöyle diyor. Diyor ki şeytanın süslemesi şudur. İnsanoğluna zararlı olan şeyleri insanoğluna faydalıymış gibi göstermesidir. İnsanoğluna fayda veren şeyleri de insanoğluna zarar veriyor gibi göstermesidir. Yani bir şey diyelim sizin hayatınızda Allah'ın size emridir ve sizin dünyanıza ve ahiretinize faydası vardır. Şeytan onu öyle bir hale getirir ki sanki çok ciddi anlamda zararlı ve sizi perişan edecek bir şeymiş gibi şeytan onu size resmeder. Veyahut da diyelim ki bir şey sizin için çok zararlıdır,
Şeytan onu süsler, Allah, kullar sizin önünüze çok faydalı bir şeymiş gibi koyar ve bu şekilde ayaklarınızı kaydırır. Bakın burada İbn-i Kayyum şu örneği veriyor. Diyor ki, insanlara Allah'ın sıfatlarını şeytan nasıl inkar ettirdi? Tenzih adı altında. Yani bakın kardeşler, şu anda yeryüzünün çoğu Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını inkar ediyorlar. Şimdi bu söylediğim cümle size basit gelebilir. Oysa sizin Allah'a hakkıyla kulluk yapabilmenizin yolu Allah Azze ve Celle'yi tanımaktan geçer. Kim Allah'ı hakkıyla tanırsa Allah'a hakkıyla kulluk edebilir. Kim de Allah'ı hakkıyla tanımazsa Allah Azze ve Celle'ye Allah'ın razı olduğu gibi kulluk edemez. Peki size soruyorum, Allah'ı tanımanın yolu nedir? Yani iki tane yol var. Ya gideceksin, Allah'ı göreceksin. Geleceksin, diyeceksin ki ben Allah'ın yanına gittim. Onunla muamelede bulundum. Allah şöyle bir Allah'tır. Böyle bir imkan var mıdır? Haşa ve kella. Veyahut da Allah sana kendini nasıl tanıtmışsa sen Allah Azze ve Celle'yi o şekilde kabul edeceksin. Bunun başka bir yolu yoktur. Allah'ı hakkıyla tanıyıp Allah'a hakkıyla kulluk etmek istiyorsan, öyleyse Allah Azze ve Celle'yi hakkıyla nasıl tanıyacaksın? Allah ve Resulü sana Allah'ı nasıl tanıtmışsa Allah Azze ve Celle'yi o şekilde tanıyacaksın. Bakın şu anda yeryüzünde bulunan insanların, kendini İslam'a nispet edenlerin %90'ı Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını kabul etmiyorlar. Yani mesela sen ona diyorsun ki Rahman arşa istiva etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de 6-7 yerde geçiyor. Allah bununla kullarını korkutuyor. Allah Azze ve Celle bununla kullarına büyüklüğünü anlatıyor. Diyor ki Er-Rahmanu alel arşi isteva. Allah sizin üzerinizde ölüm sıfatıyla göklerin üzerine istiva etmiştir. Sizi gören, sizi duyan, sizi gözeten, bütün hallerinizden haberdar olan bir Allah vardır. Bununla Allah Azze ve Celle insanların kalbini terbiye etmek istiyor. Şimdi adamın biri çıkıyor diyor ki yani Allah arşa istiva etmiştir. Yani Allah Azze ve Celle arşı kendi hükümranlığı altına almıştır. Allah Azze ve Celle arşı kendi hükümranlığı almıştır. Peki Allah nerededir o zaman? Allah ne göktedir, ne yerdedir, ne sağdadır, ne soldadır, ne cevherdir. Peki nedir bu Allah o zaman? Hani belki daha önce de söylemişimdir. Bir tane kelamcı Allah Azze ve Celle'yi böyle tanımlayınca Allah ne göktedir, ne yerdedir, ne sağdadır, ne soldadır, ne cevherdir, ne arazdır. Avamdan bir tane adam demiş ya, bu zındık Allah'ı inkar edecek de söyleyemiyor. Yani Allah yoktur diyecek de onu söyleyemiyor artık, Allah ne göktedir, ne yerdedir diyor. Bakın kardeşler, ta'til, Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını iptal etmek, insanın kalbinden Allah Azze ve Celle'nin heybetini siler götürür. Allah'ın sıfatlarını iptal etmek, Allah Azze ve Celle'nin heybetini insanların kalbinden siler götürür. Peki bu insanlara gidin sorun, deyin ki siz Allah'ın sıfatlarını niye inkar ediyorsunuz? Haşa der sana hemen. Bu örneği İbn-i Kayyum veriyor. Haşa der, ben Rabbimi tenzih ediyorum. Hani diyoruz ya, Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Bütün eksikliklerden münezzeh olan Rabbim, onların vasıflandırdığı şeylerden yücedir diyoruz. Ben Rabbimi tenzih ediyorum. Onu eksik sıfatlardan, nakıs sıfatlardan tenzih ediyorum. Şimdi Allah kendine bir sıfatı yakıştırıyor da sen Allah adına Allah'ı mı savunuyorsun? Yani tabirimi görün inşallah, sen haşa kraldan fazla kralcılık mı yapıyorsun? Madem bu sıfatı Allah kendine yakıştırmış, sen kimsin bu sıfatı Allah Azze ve Celle'den nehyediyorsun? Mesela diyor İbn-i Kayyum, insanlara emri bil marufu terk ettirdiler. Şimdi biz emri bil maruf dediğimiz zaman siz emri bil marufu böyle basit bir şey anlamayın. Emri bil maruf, emri bil marufun terki insanlara peygamberlerin dilinden lanet getirmiştir. Emri bil marufun terki insanlara peygamberlerin dilinden lanet getirmiştir. Bakın kardeşler, peygamberler insanlara lanet okumazlar. Peygamberler insanlara rahmet olsunlar diye gelmişlerdir. İnsanlara lanet okumak için gelmemişlerdir. Buna rağmen peygamberler bir sınıf insana lanet etmiştir. لُعِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ Beni İsrail'den kafir olanlar Davud'un ve İsa'nın dilinden lanetlendiler diyor Allah Azze ve Celle. Peki niye lanetlendiler? Sebep? Lanetlenme sebepleri كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوا Yaptıkları kötülüklerden birbirlerini alıkoymazlardı. Yani adam gözüyle görüyor, misal kardeşi bir haram işliyor, kardeşi bir günah işliyor, İslam toplumunun içerisinde bir problem var, bana ne diyor misal? Allah Azze ve Celle böyle bir toplumu peygamberlerinin dilinden lanetliyor. Peki insanlar emri bil maruf bu kadar önemliyken emri bil marufu niye terk ettiler? İbn-i Kayyum diyor ki şeytan onlara emri bil marufu güzel ahlak adında terk ettirdi. Ya, şimdi İslam'ın güzel ahlak öğretileri var, doğru mu? İnsanların kalbini kırmamak,
İnsanlarla güzel geçinmek, insanlara karşı yumuşak sözlü olmak, insanlara hikmetle Allah'a davet etmek. Şimdi diyelim ki şeytan sana gelse dese ki ey Ahmet, ey Mehmet, emri bil marufu terk et. Emri bil maruf sana zarar getirir dese, hadi oradan pis şeytan diyeceksin. Allah senin belanı versin. Nasıl ben emri bil marufu terk edeyim? Ama şeytan sana geldiğinde güzel ahlaklı ol. Bu kadar sert olma. İnsanların meselelerine karışma. İnsanların seni dinlemesi için önce seni sevmesi lazım. Seni sevmeleri için de senin biraz alttan alman lazım. Biraz yavlaman lazım. Biraz görmemezlikten gelmen lazım. Dese bak işte sana süsledi. Yani sana yine bir vacibi terk ettirdi. Sana yine de haramı işlettirdi. Fakat sana bunu süsleyerekten yaptırdı. İlahiri. Bu İbn-i Kayyum'un bize vermiş olduğu örnekler. Onun için kardeşler, şeytanın belki de en tehlikeli oyunlarından bir tanesi süslemek. Mesela bu konuda Adem Aleyhisselam'ın kıssasını bir örnek olaraktan düşünün. Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ı cennete koyduğunda ona şöyle dedi. وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ Bu ağaca yaklaşmayın dedi. فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا Cennetin kalan meyvelerinden dilediğiniz gibi yiyin. Yasak yok. Fakat وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ Bu ağaç var ya, bu ağaca yaklaşmayın dedi Allah Azze ve Celle. Yasak getirdi. Şimdi şeytan Adem Aleyhisselam'a yaklaşacak. Adem Aleyhisselam'a gelip deseydi ki ey Adem bu ağaçtan ye, boş ver ya. Allah sana yemedi dedi, ne olacak yani? Yesen ne olacak dese, sizce Adem Aleyhisselam o ağaçtan tadar mıydı? Mümkün değil böyle bir şey. Bakın şeytan Adem Aleyhisselam'a nasıl yaklaşıyor? Öyle değil, şöyle geldi. قَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ Ey Adem dedi, biliyor musun? Rabbinin sizi bu ağaçtan yemekten men etmesinin sebebi ta ki ebedi olmayasınız diye, yani cennette ebedi kalan insanlar olmayasınız ve siz melek olmayasınız diye Allah Azze ve Celle bunu yaptı. Yani ne dedi şeytan ona? Hani ben senden daha eskiyim tabiri caizse. Ben buraları hani senden çok daha iyi tanıyorum. Sen bu ağaçtan yersen senle karın, ebedi olaraktan cennette yaşarsınız. Herkese bu ağaçtan yerseniz eğer siz buradan melek olaraktan hayatınızı devam ettirirsiniz. Başka bir ayette Allah Azze ve Celle bu ayetin devamında diyor وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ Bir de yemin etti onlara. Vallahi, billahi, tillahi ben yalan söylemiyorum. Ben size nasihat ediyorum. Sizin için faydalı olan şeyi size anlatıyorum diye. Bir de şeytan ile aynı Adem Aleyhisselam'a şeyde bulundu. Yemin etti. Şimdi kardeşler bir düşünün. Şeytan Adem Aleyhisselam'a gelseydi deseydi boş ver. Sal çayla Mevlan kayra. Yer o ağaçtan hiçbir şey olmaz deseydi. Siz de biliyorsunuz ki Adem Aleyhisselam bu ağaca kesinlikle yaklaşmazdı. Fakat ne zaman ki şeytan Adem Aleyhisselam'ın zaaf noktasını buldu, Adem Aleyhisselam şimdi cenneti gördü. Cennetin nimetlerini tattı. Meleklere baktı, itaatkar kullar. Allah Azze ve Celle onlardan ne istiyorsa yapıyorlar. Adem Aleyhisselam'ın gözünde önemli iki şey belirdi. Keşke ben de ebedi olsaydım da bu cennetin nimetlerinden ebedi faydalansaydım. Keşke ben de melek olsaydım da bu melekler gibi hiç ara vermeksizin, isyan etmeksizin sürekli Allah Azze ve Celle'ye kulluk etseydim diye. Şeytan bu zaafı fark eder etmez ona yaptıracağı isyanı getirdi, onun o zaafıyla kılıfladı, getirdi Adem Aleyhisselam'ın önüne koydu ve Adem Aleyhisselam maalesef cennetten kovulmuş oldu. Aynısını şeytan peygamberimize de yaptı. Nasıl yaptı peygamberimize? Müşrikler peygamberimize geldiler. Bakın süsleme peygamberlerin dahi içine düşmüş olduğu bir tuzak maalesef. Ey Muhammed dediler, biz seninle oturmak istiyoruz. Biz senin davetini dinlemek istiyoruz. Fakat biz bakıyoruz, senin yanında sürekli Müslümanlar var. İşte Ammar var, işte Bilal var, işte Musab var, işte bizim sevmediğimiz, küçümsediğimiz insanlar var. Biz Kureyş'in efendileriyiz. Biz kölelerle beraber aynı sofrada oturup kölelerle beraber konuşmayız. Koy bunları yanında, koy bunları meclisinden, biz gelelim senin davetini dinleyelim, umulur ki biz de Müslüman oluruz. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bu teklif geldiğinde şeytan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yaklaştı. Ey Muhammed dedi, bunlar zaten senin ashabın. Bunlar o kadar işkence gördü, o kadar sıkıntı gördüler. Bunlar seni bırakıp gittiler mi? Yok. Bunlar elde o zaman. Yani bunları kaybetmekten korkma. Fakat senin şu anda neye ihtiyacın var? İslam'ın maslahatı için, Müslümanların gücü kuvveti için senin şu anda zengin adamlara ihtiyacın var. Senin şu anda nüfus sahibi insanlara ihtiyacın var. Bu sahabeleri günün belli saatlerinde yanından gönder. Elhamdülillah. Senin yanında oturmasınlar.
Mekke'nin eşrafı gelsin, her gün 1-2 saat seninle otursun. Umulur ki Allah Azze ve Celle onların kalbine İslam'ı yazar. Şimdi düşünün, şeytan peygambere şöyle gelseydi, şöyle düşünün: ey Muhammed, zaten hep bu senin başına ne geldiyse hep bu kölelerin yüzünden geldi. Kov bu köleleri yanından gitsinler. Sen çağır Mekke'nin eşrafının yanına. Onlar bir Müslüman olsun. Gör bakalım imkanları. Gör bakalım kavimlerin kapıları sana nasıl açılıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şeye kulak dahi vermezdi. Ama bakın, şeytan peygamberimizin en ihtiyacı olan yerden yaklaştı. Peygamber sürekli düşünüyordu: Allah'ım şu zenginlerden, şu kavmin öncülerinden birini Müslüman etsen de şu benim Müslümanlar biraz rahatlasa, 1-2 tane daha Ebu Bekir gibi zengin olsa, bunlar köleleri satın alsa, ondan sonra vesaire diye. Peygamberin zaten derdi buydu. Şeytan da bu kapıdan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yaklaştı. Yani zaaf noktanız neresiyse şeytan yasağı size onunla süsleyip onunla sizin önünüze koyar. Ve Allah Azze ve Celle Peygamberimizi şöyle uyardı. Dedi ki: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهُ. Ey Muhammed! Sen gece ve gündüz seninle beraber Rablerine dua eden ve Rablerinin rızasını, onun yüzünü uman insanlarla beraber sabret. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Dünya hayatının süsünü elde etmek adına gözünü onlardan çevirme. Dünya ziynetinin süsünü elde etmek adına, yani 2-3 tane adam daha zengin olsa sana ne faydası olacak? Paran artacak biraz da. Dünya süsü senin yanında artacak. Ona rağbet ederekten bu Müslümanlardan sakın ha dedi Allah Azze ve Celle, yüzünü çevirme. وَلَا تَتَّبِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Ve sakın ha bizim kalbimizi kendi zikrimizden gafil bıraktığımız ve hevasına tabi olan insanlara itaat etme dedi. Bakın, Allah 1400 senedir okumuş olduğumuz bir Kur'an'la Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı uyardı. Öyleyse kardeşler, bir Adem Aleyhisselam'dan örnek verdim. Bir de aynı zamanda şeyden örnek verdim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan örnek verdim. Bu örnekleri niye verdim? Şunun için verdim. Şeytan bir şeyi insanın önünde süslemeye görsün, onu süslemeye başladığı anda artık insanın piyi bitmiştir. Yani bu Müslümanın en çok dikkat etmesi gereken şeylerdendir ki şeytan süsleme sanatıyla Müslümanın ayağını yapmasın, Müslümanın ayağını kaydırmasın. Bakın kardeşler, bu konuyla alakalı isterseniz hayatın içerisinden birkaç örnek vereyim. Yani örnek çok fazla var. Ben özellikle düşündüm, hangi örnekleri vereyim size? Daha çok yani bizim vakamızı ilgilendiren ve bir içine düştüğümüz bir takım problemlerle ilgili örnek vermek istiyorum. Mesela bunlardan bir tanesi, bu vereceğim örneklerden bir tanesi tedbir meselesi. Vereceğim örneklerden bir tanesi tedbir. Şimdi kardeşler, tedbir de korkaklık da ikisi de İslam şeriatının ele almış olduğu kavramlardan. Korkaklık Allah Azze ve Celle'nin eleştirdiği, Müslümana yakıştırmadığı ve gerçekten de yani böyle bir imana, böyle bir Allah'a sahip olan insana yakışmayan bir sıfat. Tedbir ise Allah Azze ve Celle'nin hikmet sıfatının Müslümanların arasına yansıması demek. Yani normalde Allah'ın isim ve sıfatlarıyla Allah'a kulluk etmek ne demek kardeşler? Bir maddesi de Allah'ın ahlaklanabilecek güzel ahlakıyla ahlaklanmak. Yani mesela diyelim Allah'ın sıfatlarından bir tanesi nedir? Hikmettir, el-hakim. Hakim kimdir? İşleri yerli yerine koyandır. İşleri yerli yerine koyandır. Sen bir Müslüman olaraktan hikmetle muamele etmen, Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarıyla ahlaklanman demektir. Hikmet nedir? Müslümanın başta yapacağını sonda yapmamasıdır, sonda yapacağını başta yapmamasıdır. Yani her şeyi yerli yerine oturtmasıdır. Güzel. Şimdi diyelim ki biz bir vakada yaşıyoruz ve bu vakada gerçekten kardeşler binlerce yıldır İslam'a ve Müslümanlara her taraftan savaş açılmış. Ve neredeyse Müslümanlara ait olan hiçbir şey yok ki, hiçbir mukaddes yok ki kafirler tarafından ayaklar altına alınmış. Öyleyse bize ne lazım? Bize böyle gününün 1-2 saatini, 3 saatini İslam'a verecek böyle adamlarla bu iş düzelmez. Yani şimdi örnek veriyorum, diyelim ki bir evin duvarında bir çöküntü var, bir yıkıntı var. Bana bir tane usta lazım, 3-4 saat de vakit lazım. Bir usta gelecek, buradaki bu problemi giderecek, mesele bitti. Fakat bu bina komple çökmüşse bana bir cemaat lazım. Nasıl bir cemaat lazım? Önce bu molozu buradan kaldırmaya cesareti olan adamlar lazım. Yani adam cesur olacak, cesur. Yani diyecek ki burada bir tane problem var, burada bir tane sorun var ve ben bu sorunun altına elimi sokacağım. Bunu buradan kaldıracağım. Bu böyle orta yerde durmaz.
Binlerce yıldır burada kalmış, bizim aslımızda da orta yerde kalsın. Böyle şey yok. Bu şirk, bu bidat, bu fısk ortadan kalkacak. Elini taşın altına atacak. Başka? Sonra kuvvet olacak, kuvvet. O yükü kaldıracak, kuvvete sahip olacak. Sonra vakit olacak. Çünkü bunu buradan kaldıracaksın. Bunu götürüp başka bir yere atacaksın. Burayı temizleyeceksin. Buraya yeni bir bina inşa edeceksin. Farkındaysanız çok ciddi anlamda adama, çok ciddi anlamda vakte ve çok ciddi anlamda tekniğe ihtiyaç var. Şimdi size soruyorum. Şu an İslam ümmetinin yaşamış olduğu problemler bir evin duvarındaki basit bir arızaya mı benziyor? Yoksa daha ziyade bir binanın çökmesine, belki bir beldenin harap olmasına mı benziyor? Elbette ki bir beldenin harap olmasına benziyor. Öyle mi? Şimdi o zaman ne lazım kardeşler? Cesur insanlara ihtiyaç var. Öne atılacaklar. İnsanlara öncü olacaklar. İnsanları peşlerinden sürükleyecekler. Şimdi düşünün, şeytan bu insanlara gelse dese ki, kardeşim dese, boş ver ya. Her koyun kendi bacağından asılır. Sen kabrine tek başına gireceksin. Sana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Misal, bu kadar Müslüman evinde yatıyor, işinde yatıyor. Sana mı düştü bu ümmeti kurtarmak dese, emin olun o Müslümandan çok ciddi anlamda tepki görecek. Hadi oradan, şeytan illa'in diyecek. Sen nasıl bana bunları söylüyorsun? Bu bir vazifeyse ben bunu yapacağım. Şimdi bir de şu baktan yaklaştığını düşün. Bak kardeş, tedbirli olmak lazım. Bak tedbir peygamberlerin sünnetidir. Bak tedbir Allah Azze ve Celle'nin Müslümanlara emrettiği şeydir falan. O zaman ne yap? Bak şimdi sen bugün çıksan, hakkı anlatsan, sen bugün çıksan insanları bir araya toplasan, sen bugün gitsen Allah yolunda cihad etsen, geri döndüğünde artık ismin fişlenmiş olacak. Bu kafirler seni tutuklayacaklar. Böyle yapma. Biraz gizli olmaya çalış. Hele evvela o sakalını bir kesen başla. Yani bir kes hele o sakalını bir en başta bir kes. O sakalla nedir öyle bir çuval sakalla 1 kilometreden bayrak gibi ben buradayım ediyorsun vesaire. Şimdi gelse ki o sakalını kes kadınlara benzer. O sakalını kes kafirlere benzer dese, Müslüman gelip o tarafa git. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor Allah şeylere, kadına benzeyen erkeğe lanet etsin. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Sakallarınızı uzatın, bıyıklarınızı kısaltın, müşriklere ve Yahudilere muhalefet edin diyecek. Müslüman karşı gelecek. Ama bak dikkat et, hangi baptan yaklaşıyor? Şer'i bir baptan geliyor. O sakallarını öyle bir kes, bir çuval sakallar ne öyle toplumun arasında bayrak gibi görünüyorsun falan. Ne yap o zaman? Önce evinde otur. Bak öyle tanımadığın adamlarla konuşma. Yani evde otur, öyle her önüne gelene tevhid anlatacağım, din anlatacağım diye ortalık. Sana mı düşmüş mücahitlere para toplamak? Bırak kardeşim, para gidiyordur. Para gitmemiş olsa bugüne kadar bu insanlar nasıl geçiniyorlar zaten? Demek ki var. Sen toplamasan, ben toplamasam, o toplamasan nereden gidiyor bu para? Yani bir yerden para falan gittiği yok ha. Bakmayın siz insanlar diyorlar bunlara Amerika'dan para geliyor, bunlara Suudi Arabistan'dan para geliyor. Bir de Müslümanlar bu paraları görmedi bugüne kadar. Bir görseydik bu paralar nereden geliyor bu paralar diye. Kimsenin kimseye para falan gönderdiği yok. Sen göndereceksin, ben göndereceğim, sen toplayacaksın, ben toplayacağım ki Allah yoluna bir yardım gitsin. Allah yoluna bir şeyler gitsin. Şimdi kardeşler şeytan bizi gelip biraz önce zikrettiğim vesveselerle kandıramaz. Çünkü bunlarla çocuk bile kanmaz. Fakat dediğim gibi tedbir adı altında İslam'a daha iyi hizmet etmek adına bize yaklaştığı zaman o zaman işte insanlar yelkenlerini suya indiriyorlar. Adamın bir tanesine soruyorsun. Diyorsun sen mesela kaç senedir Müslümansınız? 20 senedir diyor. Ne yapıyorsunuz 20 senedir? Yani 20 senedir Müslümansın güzel. 20 senedir ne yapıyorsun? Biz diyor kaliteyi önemsiyoruz. Dikkat edin bak. O konuşmuyor ama onun dilinden şeytan konuşuyor. Allah'tan yani kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin olsun ki onun dilinde şeytan konuşuyor. Biz diyor kaliteyi önemsiyoruz. Ev dersleri yapıyoruz diyor. 3-4 kişi kimseyi de aramıza almıyoruz diyor. Kendi aramızda diyor kaliteyi. Peki 20 senedir ne üretti bu kalite? Hani en kötü ağaç, en uzun meyve veren ağaç bile 13 sene, 14 sene bakım yapıyorsun ondan sonra sana meyve veriyor tamam. Peki sizin bu kaliteli çalışmanızın, bu kapıları ve perdeleri kapattığınız, kendinizi mağaraya soktuğunuz bu çalışmanızın meyvesi ve İslam alemine böyle Allah'tan korkmazlar. 20 senedir bu insanları niye Allah'ın dinine hizmet etmekten alıkoydunuz? 20 senede Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi bir medeniyeti yıktı, yerine başka bir medeniyet getirdi. 20 senede Selahaddin Eyyubi güzel bir planlama ve sağlam adamlarla beraber Kudüs'ü ve İslam aleminin büyük bir kısmını Haçlıların elinden tekrardan geri aldı. 20 sene gibi bir sürede Şeyhülislam İbn Teymiye insanların 6 asırdır, 5 asırdır bozulan o mefhumların hepsini tekrardan tecdid etti ve yepyeni bir nesil çıkardı ortaya. 20 senede Şeyh Muhammed İbni Abdülvahhab kendi çocukları ve kendi öğrencileriyle beraber
Yeryüzünün bir toprak parçasını tevhid ehli halinde, tevhid devleti haline getirdi. Sen 20 senenin ne demek olduğunu biliyor musun? Sen 20 senenin ne demek olduğunu biliyor musun? 20 sene adam perdeleri kapatıp kendini evde küflendirir mi? 20 sene adam kendine zulmeder mi? 20 sene adam insanları Allah'ın dininden, Allah'a davetten alıkoyar mı? Allah muhafaza. Bunlar ne adına yapılıyor kardeşler? Bunlar tedbir adına yapılıyor. Bunlar daha kaliteli meyve vermek adına yapılıyor. Allah muhafaza. Mesela şeytan burada süslemeyi yapmasa emin olun insanların birçoğu kalmaz. Fakat işte şeytan şer'i bir kavramla bunu insana süslediği zaman işte gördüğümüz gibi maalesef insanların birçoğunun ayağı bu konuda kayıyor. Hakeza kardeşler, belki şunu da söyleyebilirsiniz hani bu konuyu kapatmadan önce fayda babından. Peki İslam'ın tedbir anlayışı nedir? İslam'ın tedbir anlayışı evde oturaraktan tedbir almak değildir. Yani sen oturacaksın, hatta bir tanesi, yani bunu da örneklerimin arasından kabul edin. Adam günde 1-2 tane Avrupa filmi izliyor. Günde 1-2 tane Avrupa filmi izliyor. Yani ne demek? Günde birkaç saat kadına bakıyor. Günde birkaç saat göz zinası yapıyor. Günde birkaç saat müzik dinliyor. Günde birkaç saat boş işlerle uğraşıyor. Günde, çoğaltın artık. Yani günde birkaç saat Allah düşmanlarıyla beraber vakit geçiriyor. Yani orada o filmlerde oynayan adamlar Allah Azze ve Celle'nin düşmanları. Adama soruyorsun, diyorsun ki sen bu filmleri, yani Müslümansın, sen utanmıyor musun, ayıp değil mi sen bu filmleri, bir de arşiv yapmışsın, bir de övünüyor, benim arşivim vardı. Ben bunlardan da istihbarat teknikleri öğreniyorum. Yani vallahi ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Yani hani Mısırlılar böyle bu tip ilginç bir şey duyduklarında ya selam diyorlar. Yani hani daha ben de artık öyle söylüyorum. Başka bir şey de bulamıyorum zaten. Yani oturup evde 200 saat film seyredip istihbarat teknikleri öğreniyorsun, öyle mi? Yani Allah'ın dinine hizmet ederken kafirler de bütün tekniklerini senaryo yapıp getirip sana öğretiyorlar zaten. Hani sen ahmaksın, anladık. Kafirler de o kadar ahmaklar. Oturuyorlar, Müslümanlara yönelik yaptıkları tuzakları senaryo haline getiriyorlar. Diyorlar ki Müslümanlar bu senaryoları izlesin, ondan sonra da bize saldırsın. Böyle bir akıl olabilir mi kardeşler ya? Mesela, şimdi bu adama mesela düşünün, şeytan gelseydi deseydi ki gel sen evinde 200 saat kadınlara bakalım. Böyle dünyanın en güzel sayılan, en süslü püslü, her tarafını yaptırmış, estetik ürünün kadınlara bakalım dese, git o tarafa pis şeytan diyecektik. Gel seninle şöyle 200 saat müzik dinleyelim deseydi misal, git o tarafa pis şeytan diyecekti. Kalbinde nifak bulunan insan müzik dinler diyecekti. Gel seninle beraber Allah düşmanlarıyla vakit geçirelim. Vela beramızı zedeleyelim. Yani İslam'daki en sağlam kulp, imanın en sağlam kulpu Allah için sevmek, Allah için buğz etmektir. Gel bu kulpu kıralım, Allah düşmanlarıyla beraber vakit geçirelim deseydi, hadi oradan pis şeytan diyecekti, benim ne işim var senin anlattığın şeyde. Ama gel seninle beraber Müslümanlar için teknik öğrenelim dediği zaman, bakın süsleme budur işte. Bütün hepsi gidiyor. Dedim ki İslam'ın tedbir anlayışı nedir? İslam'ın tedbir anlayışı şudur. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, Ya eyyühellezine amenu khudhu hidrakum. Ey iman edenler, tedbirinizi alınız. Farkındaysanız bu bir emirdir. Yani tedbirli hareket etmek hikmetin bir yansıması olduğu için bu vaciptir, emirdir. Tedbirinizi alın. Fakat bakın ayetin devamında Allah Azze ve Celle ne diyor? Ya eyyühellezine amenu khudhu hidrakum fenfiru subatin ev infiru cemi'a. Fakat bununla beraber tek olarak ve toplu olarak Allah yolunda savaşa çıkın. Yani ayeti bir bütün olarak ele aldığınızda ayet-i kerimesi ne diyor? Ey iman edenler, sakın ha aldığınız tedbir sizi Allah yolunda mücadele etmekten alıkoymasın. Ey insanlar, aldığınız tedbir sizi Allah yolunda mücadele etmekten alıkoymasın. Yani tedbirinizi alın ama bu tedbiri evde oturmak için değil. Yola çıkarken yolda daha dikkatli olabilmek için bu tedbirinizi alın. Muhakkak ki sizin aranızda insanları Allah'ın yolunda alıkoyanlar var. Yani bakın dikkat edin, Allah Azze ve Celle sanki bu tedbir ayetinde tedbirle alakalı bütün problemleri de ortadan kaldırıyor. Yani münafıklara dönüyor Allah. وَاِنَّ مِنْكُمْ muhakkak ki sizin içinizden لَمَنْ لَيُثَبِّطًا sizi Allah'ın dinine hizmet etmekten, Allah'ın yolunda cihad etmekten alıkoyan insanlar var. Yani diyor ki Allah, gözünüzü açın. Birileri tedbir adı altında sizi Allah'ın yolundan alıkoyuyorsa bilin ki yalan söylüyor. Münafıktır. Nasıl münafıklar yeminlerinin arkasına sığınırlar. Bunlar da tedbir kavramının arkasına sığınıp sizi Allah'ın yolunda yapmanız gerekenlerden alıkoyuyor diyor. Bakın Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ya eyyühellezine amenu la tehunullaha ve rasule ve tehunu emanatikum ve entum ta'lemun. Ey iman edenler! Allah'a hainlik yapmayın.
Resul'e hainlik yapmayın ve bile bile emanetlerinize hainlik yapmayın dedi Allah Azze ve Celle. Bu ayet-i kerimeyi Allah Azze ve Celle kimin üzerine indirdi? Ebu Lübabe'nin üzerine indirdi. Ebu Lübabe kimdir peki? Bakın Ebu Lübabe'nin yaptığı cürüm şu, yani bu ayetin üzerine indiği sahabenin işlemiş olduğu cürüm şu. Hayber gününde, estağfurullah, Hendek gününde, Ahzab Savaşı'nda Yahudiler Müslümanlara ihanet ettiler. Peygamber Aleyhisselatü vesselam dedi ki bu Yahudilere ne yapalım? Sa'd ibn Muaz dedi ki ey Allah Resulü, bunların erkeklerinin kafasını vuralım, kadınlarını cariye alalım, çocuklarını da köle yapalım. Hükmünü verdi. Peygamber dedi ki vallahi sen 7 kat göğünün üzerinde hükmeden Allah'ın hükmüyle hükmettin diye. Topladılar bunları. Ebu Lübabe de o mecliste bulunuyor. Ebu Lübabe meclisten dışarıya çıktı. Baktı karşısında Yahudiler var. Yahudiler Ebu Lübabe'nin eski dostu. Eskiden araları çok iyi. Ebu Lübabe'ye işaret yaptılar. Dediler Muhammed bizim hakkımızda ne hüküm verdi? Ebu Lübabe de böyle yaptı. Yani sizi kesecek. Bakın yalnız buraya dikkat edin kardeşler. Peygamber 5 dakika sonra bu hükmü tenfiz etmeyecek mi? Edecek. Yani ortada aslında gizli bir şey yok. Peygamber zaten bu hükmü tenfiz edecek. 5 dakika sonra dışarı çıkacak, toplanın sizi keseceğiz diyecek. Ve Ebu Lübabe açık bir şey de söylemiyor. 5 dakika sonra tenfiz edilecek hükmü sadece eliyle işaret ediyor ve Ebu Lübabe diyor, vallahi ben o işareti yaptığım an Allah'a ve Resulüne hainlik yaptığını anladım. Ve gidiyor kendini şeyin mescidine bağlıyor. Mescidin direklerine bağlıyor ve diyor ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam eliyle gelip beni çözmediği müddetçe de ben kendimi buradan çözmeyeceğim diye. Ne yaptı bu adam kardeşler? Bir işaret yaptı. Allah dedi ki ya eyyühellezine amenu la tehûnullaha ve rasûle ve tehûnû emanatikum ve entum ta'lemun. Allah'a ve Resulüne ve emanetlerinize karşı hainlik yapmayınız diye. Onun için kardeşler, yani aslında benim daha vereceğim çok örnek var. Fakat vakit olarak da biraz geç oldu. Dersimiz uzadı. Fakat şunu söyleyebilirim. Yani bu süsleme konusu farkındaysanız çok tehlikeli bir konu. Şeytan size haram olan, Allah'ın yasakladığı bir şeyi güzel bir kılıf içine sokuyor. Bunu size güzel bir kılıfla getiriyor, önünüze koyuyor. Ve siz maalesef İslami bir şey yaptığınızı zannederken, beraberinde Allah Azze ve Celle'nin dinine hainlik etmiş oluyorsunuz. Mesela buna ne örnek verebilirim? Ayrıyeten önemli olduğu için söylüyorum. İnternette insanlar birbirleriyle konuşuyorlar. Şimdi normalde mesela diyorum ki bu mecliste bir şey olmuş. Örnek veriyorum. El mecalisu bil emane. Peygamber öyle diyor. Meclisler emanetledir. Yani bu mecliste bir olay olmuşsa sen bu meclisten kalktığında benim sana bunu hiçbir yerde anlatma dememe gerek yok. Zaten meclisler emanetledir. Adam yazmış. Falanca gün falanca mescitteydim. Falanca Müslümanlar da oradaydı. Filanca adam falanca adama şunu dedi. Ya Allah'tan korkun ya. Yani Allah'tan korkmak lazım. Gerçekten Allah'tan korkmak lazım. Bu nasıl bir gevşekliktir? Yani bu nasıl bir gereksizliktir? İnternet bu anlamda Müslümanların propagandasını yapmanın yeri midir? Hayır. Bundan sadece Müslümanlara zarar veren şeylerdir. Doğru mu kardeşler? Belki bu kardeşimize şeytan gelseydi deseydi ki gel bir hainlik yapalım. Gel böyle elinden dininden emin olmayan bir insan ol. Müslümanların arkasından bir iş çevir deseydi adam belki de diyecek bir tarafa ben Müslümanlara zarar vermem. Fakat şeytan ona bu kapıdan yaklaştığı zaman maalesef insan bunu yapabiliyor. Hakeza mesela benim çokça şahit olduğum örneklerden bir tanesi, yani vakit geçiyor aklınıza helal edin. Fakat önemli olduğu için inşallah vereyim. Gıybet meselesi. Yani mesela diyelim ki benle kardeşim beraber oturuyoruz. İşte şu kardeşimizin bir problemi var. Şimdi ben bu kardeşe desem ki gel Emre kardeşin gıybetini, isim neydi abi? Erdoğan abi. Erdoğan abi desem gel Emre kardeşin gıybetini yapalım. Erdoğan abi diyecek sen iyi misin? Yani kendinde misin? Oturalım Emre kardeşimizin gıybetini yapalım. Desem veya şeytan bize dese o tarafa git diyecek estağfurullah sen şeytan mısın nesin? Diyecek. Fakat şimdi ben oturuyorum bakın kardeşler dikkat edin. Başlıyorum. Emre kardeş aslında çok iyi bir kardeş. Zaten böyle başlayan cümlelerin sonu genelde gıybetle bitiyor. Allah razı olsun ben Emre kardeşi çok seviyorum falan. Yani gerçekten Emre kardeşimiz çok güzel ahlaklı bir kardeşimiz. Amanın sonrası cehennem işte. Ya işte kardeşte bir şey var. İşte şöyle bir problem var. Ya işte aslında falan. Ne yapıyorsunuz siz? Allah için şu anda ne yapıyorsunuz siz? Sorsan ya o kardeş ıslah olsun diye, o kardeşimizi düzeltelim diye
İşte biz kendi aramızda hani konuşuyoruz. Valla bir de şöyle bir şey var, o da çok ilginç. Gıybet gibi olmasın. Ya zaten gıybet yapıyorsun ki gıybet gibi olmasını mı kaldı misal? Hani gıybet gibi olmasın. Fakat işte falan filan. Değil kardeşler, değil. Yani Allah Azze ve Celle sana böyle bir hakkı vermemiş. Sen insanlar hakkında konuşmak suretiyle insanları ıslah etme hakkı Allah tarafından, Müslümanlar tarafından sana böyle bir hak verilmemiş. Onun için sen hangi isim adı altında Müslümanlar aleyhinde konuşursan konuş, senin yapmış olduğun bu işin adı gıybettir. Sadece dediğim gibi problem şeytan gelse gel gıybet yapalım, adam zaten kendisi itiraz edecek. Fakat şeytan adama süsleme sanatıyla yaklaşıp ya kardeşimizin bir problemi var hani konuşsaydık şunu bir çözseydik dediği zaman kardeşinin bir problemi varsa git kardeşinle konuş. Yani benim bir problemim varsa Ahmet'le, Ali'yle, Veli'yle niye konuşuyorsun? Gel direkt benimle konuş. Gel direkt bana nasihat et. Kabul ettimse ne hala Allah'a hamd edersin. Kabul etmediysen eğer sen kendi üzerindeki sorumluluğu en azından yerine getirmiş olursun. Doğru mudur? Onun için kardeşler peygamberlerin dahi maalesef düşmüş olduğu bu tuzaktan Allah Azze ve Celle'ye sığınalım. Ve bunlar benim verdiğim sadece örnekler. Fakat dediğim gibi inşallah sizler herkes kendi hayatını bir teftiş ederse şeytan bana süsleme sanatıyla hangi yollardan yaklaşıyor diye o zaman inşallah daha faydalı bir ders olur. Ve dediğim gibi yani süslemeyi en başa almamın sebebi çünkü şeytanın yeryüzünde oynadığı ilk oyun süsleme sanatıydı. Adem Aleyhisselam'ın süsleme sanatıyla kandırdı. Allah Azze ve Celle'den temennim ve ondan duam bizleri şeytana karşı basiretli kılması, o düşmana karşı bizi takva azığıyla azıklandırmasıdır. Onun zahiri ve batini bütün oyunlarını hem bize hem de Müslüman kardeşlerimize göstermesidir. Ondan bize bir nez'a, ondan bize bir lemse, ondan bize bir hemze dokunduğu zaman takvalı insanlar gibi Allah'a zikredip onun şerrinden Allah Azze ve Celle'ye sığınmayı bize nasip etmesidir. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.